Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Küp dünyasından devam ediyoruz. Bugün sizlere küp çözümü yapmayacağım ama ne yapacağım? Bu üç küpün birbiriyle ilişkisini açıklamaya çalışacağım. Nasıl çözüldüklerini atacağım ama çözmeyeceğim. Çözümlerini videonun sonuna bırakacağım. Mantığını anlatmak istiyorum bugün sizlere bu küplerin yapımını. Evet, öncelikle 3x3 küpün mantığını anlatıyorum. Bunun adı 3x3 küp, bunun adı kilomix küp, bunun adı megamix küp. Şimdi bu 3 küpün nasıl çözüldüğünün mantığını kavrayalım. Evet, öncelikle 3x3 küple başlayalım. Eğer küp dünyasına girmek istiyorsanız bu küpü mutlaka çözümünü öğrenmeniz lazım. Bu küpün yapımında çok önemli bir formül var. Bu formül bütün küplerin çözümünde kullanılan, genellikle bu tarz küplerin çözümünde kullanılan önemli bir formül. Öncelikle bu formülü göstererekten başlamak istiyorum. Formülümüz şu. Bakın, sağ taraf ve alt tarafla alakalı bir formül. Sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağ. Evet. Bir daha yapıyorum. Bu yapılı bir küp, yani hiç bozulmamış bir küpte bu formülü uygularsanız küp eski haline gelir. Evet, sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Evet, aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Evet, aşağı, sola, yukarı, sağ, aşağı, sola, yukarı, sağ. Evet. Bu formül çok önemli. Bu formülü mutlaka öncelikle öğrenin. Evet, 3x3 küpün yapımı şu şekilde oluyor. Bakın, yapımını anlatmayacağım. Sadece nasıl aşamalarını göstereceğim. Hangi aşamalardan yapıldığını göstereceğim. Ondan sonra diğer kilomix ve megamix küpün de aşamalarını anlatacağım. Öncelikle 3x3 küpü yaparken ilk artı yaparaktan başlıyoruz. Bir tane renk belirliyorsunuz. Beyazı belirledik diyelim. Önce artı yapıyoruz. Bunun bir formülü yok. Rastgele siz yapıyorsunuz. Artı yaptıktan sonra artının devamındaki renkleri yapıyoruz. Evet. Mavi ise mavi yapıyoruz. Turuncu ise turuncu yapıyoruz. Yeşil yapıyoruz. Evet, bunun bir formülü var. Formül şu şekilde oluyor. Sağ taraf ve üst tarafla oynuyoruz. Sağ taraf bir aşağı, üst taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt iki kare bir sola, arka bir sola şeklinde formülü uyguluyoruz. Bu formülü uyguladıktan sonra artının devamındaki iki renk oluyor. Köşeleri yerleştirme yapacağız. Köşeleri yerleştirme yaparken köşeye gelecek renk belirleniyor. Bunu belirlerken de köşeyi kesen renklere bakıyoruz. Yeşil, beyaz, kırmızı. Buraya yeşil, beyaz, kırmızı gelecek. Yeşil, beyaz, kırmızı gelecek köşeyi buluyoruz. Tam altına getiriyoruz ve en başta gösterdiğim formülle bu köşeyi yerleştiriyorum. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ formülü yapıyorum ve bu köşeyi yerleştiriyorum. Diğer köşeleri de aynı şekilde yerleştirdikten sonra birinci katmanı tamamlamış oluyorum. Birinci katman tamamladıktan sonra küpümüzü ters çeviriyoruz. Şu kenar ortalar kalmış oluyor. Bu kenar ortaları şu şekilde yapılıyor. Beyazın karşısında ne vardı? Sarı vardı. Şu ortalardan sarı olmayanlar bulunuyor. Kendi rengine götürüyorsunuz ve şu köşe, mesela sarı olmayan köşe ne tarafa yerleşecekse üstü bunun tam zıttı, bir kere tam zıttı tarafa yerleştiriyoruz. Yerleştireceğim köşeyi yukarı çıkarıyorum. Üstü yerleştireceğim köşeye doğru atıyorum. Sonra orta renkler olunca yerleştireceğim köşeyi aşağı alıyorum. Sonra tek yukarıdaki beyaza bakıyorum. Soldaysa sağa, sağdaysa sola yapıyorum. Ondan sonra alttaki ikiliyi çıkarıyorum. Biri yerleştiriyorum, aşağı alıyorum. Evet, bu formülü de diğer küplerde kullanıyoruz. Özellikle Megamix küpte bu formülü kullanılıyor. Evet, bunları yaptıktan sonra ikinci katmanımızı da tamamlamış oluyoruz. Üçüncü katmanı yaparken
aşağıyı bozmadan artı yapıyoruz üstte. Sarıdan bir artı yapıyoruz. Bunun formülü şu şekilde oluyor. Bana bakan yüzeyi bir kere sağa çeviriyorum. Sağ taraf bir yukarı, üst taraf bir sola, sağ taraf bir aşağı, üst taraf bir sağa yapıyorum. Bana bakan yüzeyi bir sola çeviriyorum. Burada bir çizgi oluyor. Aynı formülü bir daha yaptığımızda artı olmuş oluyor. Artı yaptıktan sonra artının devamını yapıyoruz. Bunu yaparken artının devamındaki renkleri kendi rengine götürüyorum. İki tanesi yan yana olunca şu formülü yapıyorum. Olanlardan bir tanesini arkaya alıyorum, bir tanesini sağa alıyorum. Sağ taraf bir yukarı, üst taraf bir sola. Sağ taraf bir aşağı, üst taraf bir sola. Sağ taraf ikinci kez yukarı yaptığımızda üstü iki kere çeviriyorum ve aşağı alıyorum. Bu şekilde artının devamı da oluyor. Ondan sonra köşeleri yerleştiriyoruz. Evet, köşeleri yerleştiriyoruz. Köşe yerleştirme formülü de bir köşe varsa onu soluma alıyorum. Sağ taraf bir yukarı, üst taraf bir sağ. Sol taraf bir yukarı, üst taraf bir sola. Sağ taraf bir aşağı, üst taraf bir sağ. Sol taraf bir aşağı, üst taraf bir sola. Ve bu şekilde köşeleri yerleştiriyorum. Köşeler yerleştikten sonra oturan bir köşe varsa arka sağ alıyorum. Yoksa da şu sağ köşede başlıyorum. En baştaki formülü yaparak bu köşe düzelene kadar devam ediyorum. Sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola. Sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağ. Bu köşe yerleştikten sonra bozuk kenarı bu çalıştığım yere getiriyorum. Ve bu şekilde aynı formülü devam ettiğimizde küpümüz tamamlanmış oluyor. Evet. 3x3 küp çok önemli. Bu küpü mutlaka öğreniniz. Burada ben size şunu göstermek istedim. İnşaat nasıl, hangi aşamalarla yapılıyor bunu gösterdim. Evet, gelelim Kilomix küpe. Kilomix küp tek formülle çözülüyor ve sadece bu ilk başta gösterdiğim formülle çözülüyor. Nasıl çözülüyor? Sağ taraf alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ formülüyle çözülüyor. Burada şunu yapıyorum. Bir tane renk alıyorum. Bunun orta noktası yok. Mesela beyaz mavi aldım. Buraya ne gelecek? Beyaz mavi gelecek. Beyaz mavi olan köşeyi buluyorum. Tam altına getiriyorum ve bu formülü yapıyorum. Aşağı, sola, yukarı, sağ yerleşene kadar bunu yapıyorum. Sonra buraya geçiyorum. Beyaz sarı. Buraya beyaz sarı gelecek. Beyaz sarıyı buluyorum. Tam yerleşecek yerin altına getiriyorum ve aşağı, sola, yukarı, sağ formülü yaparaktan burayı yerleştiriyorum. Buraları üst kısmı bu şekilde hallettikten sonra bu yanlara geliyoruz, bakın bu yanlara geliyoruz. Aynı mantıkla yanları da hallediyoruz. Mesela yeşil mor, buraya yeşil mor gelecek. Yeşil moru buluyorum, tam yerleşecek yerimin altına getiriyorum. Aşağı, sola, yukarı, sağ formülüyle bu köşeyi de yerleştiriyorum. Aynı şekilde buraları da yerleştiriyorum. Bu şekilde tüm beyazın etrafındaki yerler yapılıyor. Sonra buralar olduktan sonra şuralar otomatik olmuş oluyor. Üst kısım kalmış oluyor. Üst kısımda da yine aşağı, sola, yukarı, sağ formülü yaparak bu üst kısımda uygulanıyor. Burada ufak bir nüans var. Bu nüansı kanalımdaki videoya havale ediyorum. Oraya girmeyeceğim. Evet. Bu küp sadece bu aşağı, sola, yukarı, sağ formülüyle çözülüyor. Evet. Gelelim Megamix küp. Şimdi bu Megamix küp çok karmaşık görülüyor değil mi? Evet, bakın bir sürü yüzeyi var. Çözülür mü gibi geliyor. Ve bu küp sadece şu 3x3 küpün formülleriyle çözülüyor. Eğer siz bu 3x3 küpü rahatça yapabiliyorsanız bu Megamix küp sizin için hiç sorun olmayacak. Benim ne demek istediğimi bu küpü çözmeye başladıktan sonra anlayacaksınız. Evet, şimdi buradaki mantığı anlatacağım. Yine bunu da çözmeyeceğim. Çünkü çözümünü ben anlattım. Videonun sonuna bu 3 küpün çözümünü de koyacağım. Videolarını koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Evet, Megamix küpte şimdi 3x3 küpte artı yapıyorduk. Burada yıldız yapacağız. Bakın şöyle yıldız yapacağız. Yıldızı yaparken şu yıldızın devamındaki renklerle birlikte yıldızı yapıyoruz. Evet. Ondan sonra köşeleri yerleştiriyoruz. Köşeleri kesecek rengi belirliyoruz. Yine aşağı,
sola, yukarı, sağıyla bu köşeleri yerleştiriyoruz ve birinci katman olmuş oluyor. Sonra ters çeviriyoruz küpümüzü. İkinci katman şuralar olmuş oluyor. Bakın şu kısımlar olmuş oluyor. Buraları yaparken hani 3x3 küpte şu orta noktaları yaparken bir formül vardı. O formülün aynısını kullanarak bu yüzeyleri tek şuraları yerleştiriyoruz. Evet, bütün şu beyazın etrafındaki şu 5 rengi, bakın sarı, mor, yeşil, kırmızı, mavi, bunların üçünü bu şekilde hemen yapabiliyoruz. Son köşeyi yaparken öncelikle şu kısımları hallediyoruz. En üst şuralara bırakıyoruz. Buradaki ayrıntıya girmeyeceğim. Bunu yine 3x3'teki formüllerle yapıyoruz. Bu alt kısım bittikten sonra yine aynı şekilde bakın şuraları yerleştirmek için, şu devamındaki yerleştirmek için, evet, şuraları zaten buralar olmuş oluyor alt kısım. Şuraları yerleştirmek için yine şu 3x3 küpteki şu köşe yerleştirme, orta köşe yerleştirme formülünü kullanıyoruz. Bakın şuraları yerleştiriyorum. Bu katman da olmuş oluyor. En üst kesimde 3x3 küpte en üst kesimde ne yapıyorduk? Sarının olduğu yerde üste artı yapıyorduk. Bunda da aynı formülü kullanarak 3x3 küpün aynı formülünü kullanarak üste bir yıldız yapıyoruz. Yıldızın devamındaki renkleri yapıyoruz. Köşeleri yerleştiriyoruz ve köşeleri düzelterek bu küpümüzü de tamamlamış oluyoruz. Evet. Bugün küp çözümü yapmadım ama benim burada dikkat çekmek istediğim, bakın şu 3 küp birbiriyle çok bağlantılı. Eğer 3x3 küpü çözmesini öğrenmişseniz bu diğer küpleri Kilo Mix ve Mega Mix küpü çok rahat çözebileceğinizi anlatmaya çalıştım. Evet, bu 3 küpün çözümünü videonun sonuna linkini bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve paylaşırsanız memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.